Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil, gül kurusu pembe ve beyaz olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelimiz de şöyle. Bu şekilde hanımlar klasik normal 5 şiş patik modellerinden yaptım. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Kenarlarımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğime ben her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım hanımlar. Yeşil ipim ile 12 ilmek olarak 12 ilmek atıyorum. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Şimdi tamamen düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri düz örüyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bu şekilde. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. İkinci. 3. 4. 5 ve bir ilmek de şu kenardan çıkarttım. 6. 4 şişimde de 6'şer ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım, örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 3. şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor hep. İkinci şişimi de ördüm. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de örüyorum. 4. şişim. Evet, bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen başta. İlk şişimde 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4 şişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığımı da yine ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de öreceğim. Böylece 8 ilmek oldu ilk şişimde. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim de düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar böylece 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Bu şekilde modelimiz de tam denk geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modele başlayacağız. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen model kurulumuna başlayacağız şimdi. Modelimiz 2 ayrı modelden oluşuyor. Biri pembeli olan, diğeri de yeşilli olan. Pembeli model 4 sıra, pembeli model 5 sıra, yeşilli modelde 4 sıradan oluşuyor. Toplam 3 tane pembe, 2 tane de aralara yeşil modelden kuracağız. Şimdi pembe modele başlıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Modelde 1. sıramız. Beyaz ipimi de bu aşamada ekleyeceğim. Yeşil ipim şimdilik beklesin burada. Hanımlar ilk 5 ilmeğimi beyaz ipim ile öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu burada yeşile düğümlüyorum. 5 ilmek beyaz örecektik. Devam ediyorum örmeye. Şu 3. beyazım. Şu 4. Şu da 5. beyaz ilmeğim. Şimdi pembemi ekleyeceğim. 1 ilmek pembe örüyorum. Bir tane pembemi ördüm. Hemen pembe ipimin ucunu da beyaza düğümlüyorum. Her eklediğimiz yeni iple böyle düğüm atmayı unutmayalım. 5 beyaz ördüm, yanına 1 pembe. Toplamda hanımlar model aralarına 9'ar ilmek beyaz öreceğim. 9 beyaz 1 pembe olacak şekilde modelimi örüyorum. 4 beyaz oldu. Bu aşamada pembe ip arkada uzun uzun kalmasın diye şöyle beyazın üstünden atlatarak yakınlaştırıyorum. Şu 5. beyaz ilmeğim, 6, 7, 8, 9 ilmek beyaz ördüm. İkinci şişime geçtim. Bir tane pembe. 9 ilmek beyaz öreceğim. 3, 4. Yine bakın pembemi beyazın üstünden atlatarak yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ilmek beyaz ördüm. Bir tane pembe. Tekrardan 9 tane beyaz öreceğim. 3, 4. Yine pembemi şöyle beyazın üstünden atlatarak yaklaştırdım. 3. şişten devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Yanına bir tane pembe örüyorum. Tekrardan 9 tane beyaz. 4. Yine pembeyi yaklaştıracağım şöyle. 5, 6, 7, 8, 9.
Bir tane pembe öreceğim şimdi. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Şu bir ilmek pembeyi de hemen ördüm. Yine 9 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar şöyle pembeyi yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane pembe. Ve kalan 4 ilmeğimi beyaz ile ördüm. 4 şişimizde de modelimizi kurduk. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelde ikinci sıramıza. Şimdi ilk 4 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 1, hemen şu pembeyi yaklaştırayım hanımlar tekrar. 2, 3, 4 tane beyaz ördüm. Pembemi alıyorum. Bu defa 3 ilmek pembe öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa hanımlar model aralarında 7'şer tane beyazımız var. 7 beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe öreceğim. Şu birinci pembem. İkinci şişten devam ediyorum. Şu 2. Şu da üçüncü pembe ilmeğim. Tekrardan beyazımı aldım. Model arasına 7 ilmek beyaz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 3 ilmek pembe. 1, 2, 3. Yeniden 7 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Üçüncü şişten devam edeceğim. 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe. 1, 2, 3. Tekrardan model arasına 7 tane beyaz. 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe. 1, 2, 3. 7 tane beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 pembe. 1, 2, 3. Ve kalan 3 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Modelde ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde üçüncü sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 3 tane beyaz. Şimdi pembemi aldım. Modelimizi şöyle yapacağız bu sırada. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Tekrar model aralarına bu defa 5'er tane beyaz öreceğiz. 2, 3, 4, 5. Bir diğer modelimi yapacağım. Yine 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Yine model arasına hanımlar 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer modelimi yapacağım şimdi de. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Yine model arası için 5 tane beyazım var. 1, 2, 3. şişten devam ediyorum. 3, 4, 5. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi de. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına yine 5 tane beyaz örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Model arasına yine 5 tane beyaz örüyorum. Tekrardan sonuncu modelimi yapacağım şimdi. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Ve kalan 2 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Böylece hanımlar modelimizin 3. sırasını tamamlamış olduk. Şimdi ilk şişime geçtim. Yine modelde 4. sıramız. İlk 4 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 2, 3, 4. Şimdi buralara 3'er ilmek pembe öreceğiz modelimiz için artık. 1, 2, 3. İlk modeli yaptık. Hanımlar yine model aralarına 7'şer tane beyazımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beyaz, 3 pembe olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci, şu da üçüncü pembe ilmeğim. Tekrardan 7 tane beyaz öreceğim. 5, 6, 7.
3 ilmek pembe. Yine 7 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Üçüncü şişten devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe. 7 tane beyaz. 5, 6, 7. 3 ilmek pembe. Şu birinci pembem. Dördüncü şişime geçtim. 2 ve üçüncü pembemi de ördüm. Tekrardan model arası için 7 tane beyaz örüyorum. 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe. Ve kalan 3 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Böylece modelin 4. sırasını tamamladık hanımlar. Tekrar ilk şişime geldim. Modelde 5. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda hanımlar, yine pembe ip arkada uzun kalmasın diye şöyle atlatarak geldim. İlk 5 ilmeğimi yine pembe ile öreceğim. Pardon, beyaz ile örüyorum. Bir tane pembe. Modelin devamında 9 beyaz, 1 pembe olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 4 beyaz oldu. Bu aşamada yine pembeyi atlatıyorum. Şöyle yaklaştırdım. 5, 6, 7, 8, 9 beyaz ördüm. Bir tane pembe. Şöyle. Yine 9 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine pembeyi atlatıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek pembe. Yine 9 beyaz öreceğim. 3, 4. Yine şu pembeyi patlatarak getiriyoruz hanımlar. 3. şişten devam ediyorum. 5. beyazım. 6, 7, 8, 9. Tam buraya bir tane pembe. Tekrardan 9 ilmek beyaz. 4 oldu. Yine hanımlar bakın pembe ipimi yaklaştırıyorum. Şu 5. 6, 7, 8, 9 beyazı ördüm. Bir ilmek pembe öreceğim şimdi. Yine 9 ilmek beyaz. 2, 3, 4. Yine pembeyi yaklaştırdım. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek pembe örüyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. 5 sıradan oluşan pembe modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi 4 sıradan oluşan yeşil modelimize geçeceğiz. Bu sıramızda hanımlar pembeyi değil yeşil ipimizi kullanacağız. Öncelikle yeşil modelde ilk sıramız. İlk ilmeğimi yani bir ilmek beyaz ile ördüm. Alttan şöyle yeşil ipimi getiriyorum. Modelde birinci sıramız. Bu sırada hanımlar 5 tane yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5. Araya 2 tane beyaz ve 2 tane yeşil. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Bu birinci modelimizdi. Şimdi model aralarında birer tane beyazımız var. Bir beyazı ördüm. İkinci modelimi de yapacağım. Tıpkı ilk modelimde yaptığım gibi. 5 yeşil, 3, 4. İkinci şişten devam ediyorum. Şu da 5. ilmeğim. 5 yeşil, araya 2 tane beyaz ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Modelimizi yaptık. Şimdi tekrar model arasına hanımlar bir tane beyaz örüyorum. Diğer modelimizi yapacağız şimdi. 5 tane yeşil, 2 tane beyaz, 2 tane yeşil. Bakın modelimizi yine yaptık. Şeklimiz şöyle hanımlar bakın. Şimdi yine bu 3. şişimizden devam edeceğiz. Model arası için yine bir ilmek örüyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. Yeşilimi aldım. 5 yeşil, 2 beyaz, 2 yeşil. Tekrar model arası için bir beyaz örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 5 yeşil, 4 ve 4. şişime geçtim. 5.
5 yeşil, 2 beyaz, 2 yeşil. Modelimi yaptım. Yine model arasında bir ilmek beyazım var. Sonuncu modelimi yapıyorum. 5 ilmek yeşil, 2 tane beyaz ve son 2 ilmeğim de yeşil. Böylece yeşil modelin ilk sırasını tamamladık. Şimdi geldik yeşil modelimizde ikinci sıramız. Yine ilk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Bu defa 4 tane yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 2 beyaz ve buraya 3 ilmek yeşil. Bakın ilk modelimizi yaptık hanımlar. Model arasında yine bir ilmeğimiz var. İkinci modeli yapıyorum. 4 yeşil. Arada yine 2 beyaz ve 3 tane yeşil. İkinci modeli de yaptık. Model arasında bir tane beyazım var. Üçüncü modeli yapacağım. 4 yeşil, 2 beyaz, 3 ilmek yeşil. Model arasına bir tane beyaz örüyorum. Evet hanımlar, bir diğer modele geçtik. Üçüncü şişimizde 4 yeşil, 2 beyaz, 3 yeşil. Model arasına yine bir beyaz ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. 4 ilmek beyaz, pardon 4 ilmek yeşil. Arada 2 tane beyazım var. Dördüncü şişimdeyim. 2 beyazımı ördüm ve 3 tane yeşil. Model arasına bir tane beyaz ördüm. Sonuncu modelimi yapacağım. 4 ilmek yeşil, 2 tane beyaz ve 3 tane yeşil. Böylece yeşil modelde ikinci sırayı da yapmış olduk hanımlar. Şimdi geldik yine ilk şişimize. Modelde üçüncü sıramız. Yine ilk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Bu defa 3 tane yeşil örüyorum. Arada yine 2 beyazım var. 4 tane yeşil. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Model arasına bir beyaz örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 3 ilmek yeşil, 2 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım. 4 tane yeşil. İkinci modelimizi de yapmış olduk. Model arasına yine bir beyaz örüyorum. Üçüncü modeli yapacağım. 3 yeşil, 2 beyaz, 4 yeşil. Üçüncü modelimizi de yaptık. Şimdi üçüncü şişime geçtim. Model arasına hanımlar yine bir tane beyaz örüyorum. Dördüncü modelimi yapacağım. 3 yeşil, 2 beyaz, 4 yeşil. Yine model arası için bir beyazım var. Beşinci modelimi yapacağım. 3 yeşil, 2 beyaz. Dördüncü şişime geçtim. İkinci beyazımı burada örüyorum. Ve 4 ilmek yeşil. Model arasında bir tane beyazım var. Sonuncu 6. modelim. 3 yeşil, 2 beyaz ve 4 ilmek yeşil örüyorum. Modelin 3. sırasını da bu şekilde tamamladık hanımlar. Tekrar ilk şişime geldim. Modelimizde 4. sıramız, yani sonuncu sıramız artık. Yeşil modelin son sırası bu. İlk ilmeğimi beyaz ile ördüm. İlk modeli yapacağım şimdi. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 yeşil. İlk modelimiz bu şekilde. Tekrar model aralarına yine bir tane beyaz örüyorum. İkinci modelimi yapacağım. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 ilmek yeşil öreceğim. İkinci şişten devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Model arasında bir beyazım var. Diğer modelimi yapıyorum. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 ilmek yeşil. Üçüncü modelimizi de yaptık. Şimdi üçüncü şişime geliyorum. Model arasında hanımlar yine bir tane beyazım var. Bir diğer modelimizi yapacağız şimdi. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 ilmek yeşil.
Yine model arasında bir tane beyazım var. Diğer modelimi yapıyorum. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 ilmek yeşil öreceğim. 4. şişime de geçtim. 5 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine model arasına bir ilmek beyaz örüyorum. Son modelimi yapacağım artık. 2 yeşil, 2 beyaz, 5 ilmek yeşil. Evet hanımlar, modelde 4. sıramı da tamamladım. Şimdi ilk 2 modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi modelimize aynı şekilde devam edeceğiz. Pembe ipimiz ile aynı ilk pembe modeli nasıl uyguladıysak ikinci pembe modelimizi de aynı şekilde uygulayacağız hanımlar. Kafanız karışmasın diye sizlere yine modelin ilk sırasını kısaca anlatacağım. Aynı işlemi yapacağız çünkü. Şimdi ilk pembe modelimizde ne yapmıştık? İlk 5 ilmeğimizi beyaz ile örmüştük hanımlar. 5 ilmek beyaz. 1, 2, hatta pembe ipi de şöyle arkadan yaklaştırarak getirelim hanımlar. Uzun kalmasın. Şu 3. beyazım. 4, 5 tane beyaz ördük. 1 pembe. Modelin devamında 9 beyaz 1 pembe şeklinde devam edeceğiz. Modelde ilk sıramız. Aynı işlemi tekrarlıyoruz hanımlar. Şurada 6 beyaz oldu. 7, 8, 9. İkinci şişten 1 pembe diye devam edeceğiz. 9 beyaz 1 pembe olacak şekilde diğer 3 şişi de öreceğiz. Ardından modelde ikinci sıramıza geçeceğiz. İlk modelin ikinci sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu aşamada modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu geri alarak bu ilk modelin sıralamalarını takip ederek bu ikinci pembe modeli de yapabilirsiniz. 5 sıradan oluşan pembe model bitince yine araya aynı şekil bakın. Yeşil modelimizi yapacağız. Yeşil modeli de hemen şu yaptığımız şekilde aynı sayıda aynı şekilde yapılacak hanımlar. Yine o aşamada yine ben bakarak yapamıyorum diyenler varsa da yeşil modele kadar videoyu geri alarak bu yeşil modellerin sıralamalarını takip ederek şu aradaki ikinci yeşil modeli de kolayca yapabilirsiniz. İkinci yeşil model bitince yine pembe modeli 3. ve sonuncu kez tekrar edeceğiz hanımlar. 5 sıradan oluşan pembeli modeli. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. 3 tane pembe, 2 tane de araya yeşil modelimden yaptım. Şimdi yeşil ipimize geçiş yapacağız artık. Şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Hanımlar, artık ilmeklerimizin tamamını yeşil ipimiz ile öreceğiz. Bu aşamada artık pembe ve beyaz ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında ana renk ipimiz olan yeşili kullanacağız sadece. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir kere daha dolanacağız. Yeşil ile bir kere daha dolanacağız. 3 olacak. 3 sıra örelim, ardından buluşalım. İlmeklerimi 3 sıra yeşil ipimle ördüm, geldim hanımlar. Şimdi ilk şişimdeyim. Burada bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizdeyiz. Şişimizde son bir ilmek kalana kadar ilmekleri yine düz örüyoruz hanımlar. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik. Patiğimde şu bilek kenarlarına hanımlar ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. Bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız var. Haroşaları haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Patiğimin arka bölümünde hanımlar bakın, ben ilmeklerimi şöyle alıyorum. Ön bölümünde
Şişim altta ipim üstte böyle örüyordum. Hep aynı yöne gidiyordu çünkü. Örgü o şekilde düzgün düşüyordu. Arka bölümde tam tersi bakın. Şiş üstte, ip altta. Böyle alıyorum. İlmekleri böyle almamın sebebi şu. Arka yüzde ters örgü örerken ilmeklerin yönü düzgün düşüyor. Sebebi bu. Örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa siz o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz hanımlar. Yani ilk şişimiz oluyor normalde. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı yine düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar ördük, geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem böyle. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 adet haroşa ilmeğim düz örülüyor. 3, 6, 7 ve 8. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, ters örmeye yine devam ediyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ters öreceğim. Sadece son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar bakın son 8 ilmeğime geldim. Şöyle ilmek kaçırdım, gelemedim. Tekrardan ilmeğimi ters ördükten sonra bakın son 8 ilmeğim. Haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik hanımlar. Yeniden geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeği ile birlikte 8 haroşa ilmeğim yine düz örülüyor. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda bakın birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin bu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre bu sayı tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Bir ölçün, deneyin. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından buluşalım, birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Videonun bu topuk bölümü akşam saatlerine kaldığı için renk biraz farklı görünebilir bu aşamada. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için şişimde ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşayı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. ilmeği örerken öndeki ikisini kesiyorum. Zaten buraya da 26 ilmek ayırmıştık sol tarafa. Burada da 26. ilmekte kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 haroşa ilmeğime geldim. Düz olarak
örüyorum bunları. Tekrar geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte tekrar kesimimi yaptım. İkinci kez kesim yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26.'da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimizin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sola 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar, tığ ile kesimimi yapacağım şimdi. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapacağız hanımlar. Gizli bir kesim oluyor bu ve tek taraflı kesim. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekil kesip gelelim. İlmeklerimi kestim geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra diğer şimdiki ilmeği tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Buraya da 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kestim. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek gizliyorum. Evet. Patiğimizi tamamladık. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekil. Ayağı ince böyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok temiz bir görüntüsü var. Evet. Patiğimiz şekil olarak bu. Hemen manken ayağıma giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok kullanışlı. Klasik 5 diş patik modellerinden. Gayet de kolaydı. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun hanımlar. Modelimiz bu şekil. Ayaktaki duruşu. Bakın. Yandan duruşu. Tabanımız. Topuğumuz. Model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.